Tam 59 yıldır 12 farklı jenerasyonla dünyanın en çok satan otomobili. 2025 yılı itibariyle 55 milyon araba satışını aşan bir efsane. Mütevazi bir modelle hayatına başlayıp otomobilde sadece çok satan değil, üretim şekillerini değiştiren, motor teknolojilerinde yenilerin öncüsü olan bir marka olan Toyota ile özdeşleşmiş bir model. Sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi hemen başlayalım. Japon otomotiv endüstrisinin temelleri 1930'ların sonlarında atılmış olsa da asıl şekillenmesi 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde başladı. Bu dönemde otomotiv üretimi büyük ölçüde askeri amaçlara yönelmişti. Sivil kullanım için otomobil üretimi neredeyse yok denecek kadar azdı. Savaşın ardından Japonya ciddi ekonomik zorluklar yaşadı ve birçok fabrika yıkıldı ya da üretim yapamaz hale geldi. Toyota, Nissan gibi firmalar ayakta kalma mücadelesi verdi. 1949'da Toyota iflasın eşiğine geldi ancak devlet destekli krediler ve üretim reformları sayesinde hayatta kalmayı başardı. Bu zorlu dönem Japon mühendisliği için adeta bir sınav niteliğindeydi. Japonya 1945'te savaştan 2 atom bombasından sonra yenilmiş bir ülke olarak çıkmış ve insanlık dramı içine girmişti. 1950'li yıllar ise yeniden yapılanma ve ayağa kalkış dönemi oldu. Toyota 1955 yılında Japonya'nın ilk gerçek binek otomobillerinden biri olan Toyopet Crown'u üretti. Aynı dönemde Nissan da Datsun markasıyla kompakt otomobiller üretmeye başladı. Honda, motosiklet üretimindeki başarısını 4 tekerlekli araçları taşımak üzere hazırlıklara girişti. Bu yıllarda Japonya'da yollar hala gelişmekteydi, halkın gelir düzeyi düşüktü ve otomobil hala lüks sayılıyordu. Ancak yavaş yavaş küçük, ekonomik ve dayanıklı araçlara olan ihtiyaç netleşmeye başladı. 1960'larla birlikte Japon otomotiv endüstrisi adeta bir sıçrama yaşadı. Artan refah seviyesi, şehirleşme ve altyapı yatırımları halkın bireysel ulaşım ihtiyacını arttırdı. Bu talebi karşılamak için geliştirilen Kei-Car adı verilen küçük sınıf araçlar büyük ilgi gördü. Toyota 1966 yılında Corolla'yı tanıttığında bu yalnızca yeni bir model değil, Japonya'nın küresel otomobil arenasına çıkışının sembolüydü. Aynı dönemde Honda, Mazda ve Subaru gibi markalar da kendi modelleriyle pazarda yer edinmeye başladı. 1969'da Corolla'nın Amerika'ya ihraç edilmesi Japon otomotiv sektörünün dışa açılmasının en önemli adımıydı. İlk nesil Corolla E10, 1.1 litrelik motoru, sade tasarımı ve kompakt yapısıyla özellikle Japonya'da büyük ilgi gördü. 1969 yılında ABD pazarına giriş yapmasıyla birlikte kısa sürede global bir başarı yakaladı. Corolla, yakıt ekonomisi, düşük bakım maliyeti ve sağlamlığıyla öne çıkıyordu. Bu özellikleriyle 1970'lerde yaşanan petrol krizi döneminde uluslararası pazarlarda büyük bir avantaj sağlıyordu. 1970'ler boyunca Corolla, tasarım ve teknik açıdan sürekli gelişim gösterdi. İkinci nesilde daha güçlü motorlar ve daha modern hatlar görülürken, üçüncü nesil ile farklı gövde seçenekleri sunulmaya başlandı. 1974'te tanıtılan dördüncü nesil, aerodinamik yapısı ve konfor seviyesiyle dikkat çekerken 1979'da çıkan 5. nesil E70, Corolla tarihindeki en ikonik modellerden biri olan AE86'yı içeriyordu. AE86, hafifliği, arkadan itişli sürüşü ve dengeli şasisiyle drift kültürünün sembolü bir araç haline geldi. Bu dönemden itibaren Corolla sadece bir aile otomobili değil, aynı zamanda otomobil tutkunlarının da gözdesi olmaya başladı. 1980'li yıllar Corolla için teknik bir dönüşüm dönemiydi. Bu yıllarda önden çekişli platforma geçiş yapıldı. Araçlar daha şehir içi odaklı hale geldi. 6. ve 7. nesillerde Corolla daha yuvarlak hatlara, daha modern bir iç mekana ve arttırılmış konfor özelliklerine kavuştu. Bu nesillerde Japonya dışındaki pazarlara özel versiyonlar geliştirilmeye başlandı. Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarına göre farklı ekipmanlar, motorlar ve tasarım detayları sunuluyordu. Corolla bu dönemde Türkiye dahil birçok ülkede üretime alınarak global üretim sisteminin bir parçası haline geldi. 1990'lar Corolla'nın global anlamda büyüdüğü, üretim hacminin zirveye çıktığı yıllar oldu. 8. nesilde araç daha geniş, daha konforlu ve güvenli hale geldi. 9. nesiliyle birlikte Corolla, Toyota'nın Avrupa'daki araştırma geliştirme ekiplerinin de katkısıyla daha dinamik sürüşe sahip hale getirildi. 2000'li yıllarda Corolla teknolojik olarak da çağın gerekliliklerine cevap vermeye başladı. Otomatik klimalar, dijital ekranlar, ABS, hava yastıkları ve multimedya sistemleri standart hale geldi. Aynı zamanda Corolla artık sadece bir sedan değil, hatchback, station wagon gibi gövde tiplerinde de sunuluyordu.
Bu çeşitlilik farklı yaşam tarzlarına hitap etmesini sağladı. 2010'lu yıllarda çevreci teknolojilere odaklanan Toyota, Corolla'yı hibrit motorla donatmaya başladı. 2012 yılında hibrit versiyonun tanıtılmasıyla birlikte Corolla düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle de öne çıktı. Toyota, hibrit teknolojisinin dayanıklılığını göstermek adına milyon kilometrelik testler yaptı ve 10 yıla kadar garanti sunmaya başladı. Bu, Corolla'nın sadece ekonomik değil, çevre dostu bir seçenek olmasını da sağlıyordu. 2018 yılında piyasaya çıkan 12. nesil Corolla, Toyota'nın yeni TNGA yani Toyota New Global Architecture platformunu kullanan ilk Toyota oldu. Bu sayede daha düşük ağırlık merkezi, daha iyi yol tutuşu ve daha rigid gövde yapısıyla sürüş dinamikleri önceki nesillere göre büyük ölçüde gelişti. Aynı zamanda daha modern, sportif ve genç tasarımıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başladı. Bugün Toyota Corolla 55 milyonu aşkın satış adediyle dünyanın en çok satan otomobili unvanını taşıyor. 150'den fazla ülkede satılan Corolla sadece bireysel kullanıcılar için değil, filo kullanımı, taksi hizmetleri ve resmi araçlar gibi birçok farklı alanda tercih edilmeye devam ediyor. Onlarca yıldır süregelen bu başarı, Toyota'nın mühendislik disiplini, kalite anlayışı ve kullanıcı odaklı tasarım felsefesiyle doğrudan bağlantılı. Corolla bir otomobilden çok daha fazlası, bir mühendislik mirası, bir güven sembolü ve nesiller boyu süren bir yol arkadaşı.